Kimse kendi için ben çok iyi bir insanım dememeli. أنت قلت كونك أب أنك تحب هالشعور أكثر عن مهنتك. Çok neşeliydim ama dumura uğramıştım. Bu benim çocuğum mu? Herhalde 2 hafta bir aptal gibi gezdim. وصفت علاقتك مع زوجتك كهادئة. Doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, benim hep uykum gelir. حتى حق البنت لو البنت تثاوب كانت تكون صايمة تعرف. الناس اللي تحبهم كيف تتمنى يتذكرون باريش؟ Duyduğumda en hoşuma giden cümle oluyor. Yani barış halleder, barış varsa güvendeyiz. Hani yalvarırım bir kez daha gönderin şu ilişkiyi tamamlayayım diyebilirdim yani. مرحبا بالجميع. أنا تعرفت على باريش في تركيا وعارف أنه هو وايد مطلوب على البرنامج. فسوينا أنا تكلمت عربي وهو تكلم تركي فعنا هالشيء عشان نترجم لبعض ونجيب لكم حلقة حلوة في اي بي توكس مع شخص انتم تحبونه. أتمنى الحلقة كانت عموما صعب يوم نسوي اللايف ترانزليشن ولكن استمتعت جدا معه. خذينا وعطينا وايد ودخلنا في مواضيع أظن حلوة. أتمنى بتعجبكم. أنا استمتعت. أتمنى أنت استمتعت بعد. Çok şahaneydi benim için. Sanki eski bir arkadaşımla yıllar sonra oturmuş ve hani bekarlıktan baba olmaya, baba olduktan sonra aile kurmaya neler değişti, ne hissediyoruz, hayatımız nasıl gidiyor gibi eski bir arkadaşımla sohbet ediyor gibi hissettim. O yüzden teşekkür ederim. Thank you brother. Thank you. I appreciate it. Yes, very much. So thank you. This was really cool. And I'm glad we did it in the right time. So until next time you update me more without the camera. فاللي يحب البرنامج أتمنى دائما تشتركون وتدعمونا. واللي يحبون باريش أتمنى شفتوا زوايا مختلفة عن باريش. فاللي يحبه أتمنى تحبونه أزيد. واللي ما يعرفه أتمنى تدعمونه، تدعمون فنه، تدعمون شغله، وتدعون له حقه هو وبنته وزوجته وحياته. يلا enjoy. Okay. Salam. Aleyküm selam. This we don't need the translation. كيف الإمارات معك؟ Burada olmayı çok seviyorum. Burada yapılan etkinlikler de aslında bütün dünyayı buraya toplaması, hem kendi endüstrimizden hem de dünyanın belirli yerlerinden işlerini iyi yapan insanların o odak noktası, uğrak noktası oluyor. Çok güzel eventler, etkinlikler oluyor. O yüzden burada olmak her zaman bana iyi geliyor, iyi hissettiriyor. حلو وجودك عندنا نحن. بقول لك الشيء اللي تعلمته. باريش gerçekten nasılsın? İyiyim. Esasında bugün biraz yorgunum ama seninle buluştuğumuz için iyiyim. Biz bunu daha önceden planladığımız bir konuşmaydı. O gün geldiği için çok mutluyum. İyiyim. Şükrediyorum. Bir ailem var, bir çocuğum var. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Bütün aksiliklere rağmen sağlığım yerinde. O yüzden gerçekten iyiyim. يا الحمد لله. أنا مؤمن، أنت عارف باريش أنا مؤمن في التوقيت عشان شي ما أستعجل. إذا في نية إن أجلس مع حد في مقابلة أخلي الموضوع يمشي، ومؤمن في التوقيت الصح. في التوقيت الصح يمشي كل شيء، كل شيء يمشي، كل شيء في وقته حلو. Katılıyorum. أوكي قل لي باريش منو أنت بعيد عن كل شيء، بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأفلام وبعيد عن العائلة وبعيد عن الأصدقاء، منو باريش؟ Öncelikle en sevdiğim duygu ve 3 yıldır içinde olduğum duygu, öncelikle bir babayım. Bir ailem var, o ailemle vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Çok sosyal olduğum söylenmez esasında. Kendi çevremle, küçük çevremle vakit geçirmeyi çok seviyorum. İşte jiu-jitsu ile ilgileniyorum. O madde arkadaşlarımla olmak, onlarla o sporu yapıyor olabilmek. Sevdiğim arkadaşlarımla
yemek yiyip sohbet etmek. Küçük bir dünyam var esasında. O küçük dünyamda Evet. tercih ettiğim, sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmekten çok keyif alan biriyim. Ee, Bu kadar herhalde. Çok da abartılacak biri olduğumu düşünmüyorum. Yani anlatılacak kadar ya da madde madde sıralayacak kadar sıradan, basit, sade bir insanım. مم. تعرف بس دائما يوم الناس يقولون لي إنسان أفكر أقول مش كل الناس زينين في إنسان طيب وفي إنسان شرير في إنسان حقود وفي إنسان يحب الخير فالإنسان نحن يوم نقول نحن إنسان نفكر إنه هو شيء زين بس مش دائما زين في الإنسان السيء تعرف في الإنسان الطيب وفي الميكس أصلا Bence kendi adına birinin iyi bir insan olduğunu iddia etmesi dünyanın en zor ve çılgın şeyi. Kimse kendi için ben çok iyi bir insanım dememeli. Çünkü bunun kararını veren kendi etrafınızda, hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda karşılaştığınız, sizinle temasa ve ilişkiye geçen kişiler bu yorumu yapma hakkına sahip. Öbür türlüsü çok şizofrenik geliyor bana. Ben çok iyi bir insanım. Beni herkes çok sever. Sadece iyilik düşünürüm demek biraz yalan. Çünkü kimse bu konuda dürüst davranmaz. Bu konuda gerçekten iyi olan insanlar da bu dürüstlüğü yapmaktan çekinir. Çünkü bu ukalalık gibi de gelebilir. O yüzden etrafımdaki insanlar bilir nasıl bir insanım. Bana göre fena bir insan değilim. En azından niyetim o. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Umarım becerebiliyorumdur. هي تعرف دائما أتمنى أن المحصلة ولا الإجمالي لو إيجابي أكثر عن سلبي أنت أوكي عشان كلنا فينا شر وكلنا فينا خير فبس دائما تتمنى أن الخير أفضل عن الشر بس هذا هو Kesinlikle katılıyorum. Zaten kendi arkadaş çevremde de hep ona dikkat ederim. Daha optimist yaklaşan insanlar, daha optimist olan insanlar her zaman ve onlarla vakit geçirmekten çok keyif alırım. Her zaman böyleydi. Kendimin de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten yaşamak başlı başına zor bir meziyet. Hayatın içinde bir sürü an var bizi zorlayan, bizi push eden. Dolayısıyla bunu kolaylaştıracak olan da etrafımızdaki optimist insanlar. Kendimiz de biraz optimist olmaya özen göstermeliyiz bence. Öbür türlü yani ortalama 70-80 sene bir ömrümüz olsa Allah bilir. Ama bu ömrü iyi değerlendirmek, biraz daha pozitif düşünebilmek, pozitif bakabilmek önemlidir diye düşünüyorum. Diğeri zaten insanın ömründen çalıyor. Hayatta negatif düşünmeye değecek kadar çok uzun bir zamanımız olduğunu düşünmüyorum. Vaktin kıymetini bilmek lazım. صح والإنسان اللي يحب نفسه ما يرضى إنه يعيش حالة سلبية حق فترة طويلة فترة بسيطة طبيعي حد يموت أنت تكون معصب من شغل مشروع علاقة طبيعي بس إن فترة طويلة لو تحب نفسك تقول لا يعني ليش أضيع حياتي وزعلت كل حد حولي وكل حد أنا إنسان سلبي وطاقتي سلبية عندي بنت صغيرة الحين بتزعل عندي زوجة بتزعل عندي عائلة بتزعل عندي شغل ما بيمشي فالإنسان الإيجابي ولا اللي يقول لا الوقت ثمين لازم يدرك هالشيء ليس يضيع وقت تعرف أنا مرات أفكر أقول تعرف أن كل ثانية الحين أنا وأنت مع بعض نحن ثانية أقرب للموت كل ثانية فتخيل يعني كيف غالي كل ثانية أنت تعطيني أقول لك شكرا أنك تعطيني من وقتك تعرف أن أغلى شيء تعطيني أغلى شيء Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi keyif alacağım şeylere vakit ayırıyorum. O yüzden seninle sohbet etmek de keyif alacağım şeylerin arasına giriyor. Bu da esasında bir fikir alışverişi. Bu esasında bir anı paylaşmak. Senin sorularınla, yapacağımız sohbetle esasında kendime de yeni bir şeyler söylemiş oluyorum. Kendimi de kendime tanıtmış oluyorum. Ne düşündüğümü kendime de izah etmiş oluyorum. O yüzden bu sohbetleri çok önemli buluyorum. Bir önce dediğin şeye de kimse bence mutsuz olmak istemez ya da negatif yaklaşmak istemez. Ama hayatın bizi zorladığı anlarda bazen zihnimiz bize oyunlar oynar ve bütün hayata alış biçimimiz bir tık daha negatif taraftan olabiliyor, olumsuz taraftan olabiliyor. İmkanı olanlar tabii ki işte terapi gibi, psikolojik destek gibi desteklerle hayatını olumlu yöne çevirebiliyor. Ama devam edebilmek için, var olabilmek için zaten bu personayı tutmak lazım. Daha pozitif olmak lazım. Becermek kolay değil. Hele ki şu dünya şartlarında. Her gün çok
Kötü haberler de duyuyoruz. Savaşlar, ekonomik problemler, herkesin kendi hayatında bir takım sorunlar, problemler var. Ama hayat devam ediyor. Bununla baş etmeyi öğrenmek, en azından psikolojik olarak baş etmeyi öğrenmek lazım ve bu tarz şeylerin olmaması için de elden ne geliyorsa yapmak lazım. Öbür türlü bir insanın yapabileceği daha fazla bir şey var mı bilmiyorum. Kendine de zarara getirecek kadar da negatif duyguların içinde kaybolmamak lazım. Çünkü bunun kimseye bir faydası yok. صح. زين نتكلم عنك انت الحين عن طفولتك. طفولتك في 3 كلمات. Hmm. Gezgin, مم. yalnız, erken olgunluk. زين وصف لي كل واحد ليش قلت لي هالكلمة؟ عشان كلهم حلوين. عموما انا اقول حق الشخص يجاوبني على واحد، انت قلت لي 3 حلوين. Bu soruyu hayatımda ilk defa alıyor olabilirim. Terapilerim hariç. Gezgin dedim çünkü çocukluğumda çok şehir gezdim. İsviçre'de doğdum. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de birçok şehir değiştirdim. Bu esasında beni gezgin bir çocuk yaptı. Çok fazla yer değiştirdiğim için. Yalnız dedim çünkü Hı. 6-7 yaşlarında, hatta 7-8 yaşlarında annem ve babamdan ayrı, halamlarla beraber başka bir şehirde yaşadım. Esasında kendimi yalnız hissettiğim dönemde o. Bütün bunlar, Hı. bütün bu olan biten de beni erken yaşta büyüten, olgunlaştıran şeyler oldu. Dolayısıyla bu üçünü arka arkaya o yüzden sıraladım. تحس النضج المبكر ايجابي ولا سلبي لطفل؟ Bence şans. Hayatımızdaki bütün dramatik anlar başımıza geldiğinde o anki algımızda bunun bir keder olduğunu, bir şanssızlık olduğunu düşünebiliriz. Ama hayat bizi bir şeye hazırlarken mutlaka sert duvarlara çarparız. Bizim sert duvar diye tanımladığımız şey esasında bizi daha da iyi bir yola götürmek için bizi büyüten, geliştiren anılar oluyor. Hayatımın bir döneminde yaşadığım bütün zamanında olumsuz olarak nitelendirdiğim her şeyin hayatıma büyük katkılar sağladığını gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Bu çok pozitif bir şey söylediğim, o erken olgunluk. Ne mutlu bana. تعرف شو الغريب باريش؟ نحن اتوقع كل واحد مر في ظروف معينة، يمكن صعبة سهلة كلها، تخليك بطريقة معينة انسان عندك الوايرنج ولا الوايرنج اللي في شخصيتك معينة انك يمكن تكون ناجح ولا منجز في مجالك. بس يوم عندنا اولاد مرات ما نبى نتعبهم ولا ما نبى نصعب عليهم الحياة، بس مع ان الصعوبات اللي نحن مرينا فينا فادتنا بعدين. يعني بس انت تقول زين يا سريح اولادي ولا يا سدلعهم، لا هاي مش صح. بس تحبهم، فشوي صعب انك تحبهم بس تقول لا المفروض يتعب، المفروض يكون شوي الحياة عليه صعبة. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü çocuklarımıza kendi çocukluğumuzda eksik kaldığımız şeylerin tamamlanacağı bir hikaye gibi bakmamamız lazım. Onların hayatı başka bir hayat. Bizim çocukluğumuz orada kaldı. Şimdi birer yetişkin olduk ve çocuk sahibi olduk. Onların da kendi hikayeleri var. Çoğu ebeveynin yanılgısı bence oluyor. Kendi yapamadığı ne varsa çocuğunda yapmak istiyor. Ve her çocuğun kendi esmasını, yeteneğini, neden var olduğunu keşfetmesine esasında izin vermemiş oluyor. Biraz hata yapmasına da izin vermek lazım. Evet, biraz kollamak da lazım. Bir çocuğu şımartmak çok kötü de bir şey değil. Ama bunun bir dozajı var. Onları koruyup kollamak, hayatta kalmalarına yardımcı olmak, iyi hissetmelerine yardımcı olmak ama hikayelerini yaşamaya da izin vermek lazım. Bu düşmek olabilir, arkadaşları tarafından bulilenmek olabilir. Hepsini kendi tecrübesiyle yaşaması lazım ki güzel büyüyebilsin. Öbür türlü sadece senin gölgende yaşamaya alışmış birer bitkisel hatta canlılar yetiştiriyor gibi oluruz. Bunu da hiç istemem. صح. كيف كانت طفولتك مع اخوانك؟ انت 3 صح؟ كيف بتتذكر؟ Hatırlıyorum. 3 erkek olmanın bir zorluğu var ama tabii bu annem için her zaman çok daha zordu. 3 erkek büyümenin avantajı şu: benim abimle aramda sadece 2 yaş var. Küçük kardeşimle aramda 7 yaş var. Esasında küçük olanla jenerasyon farkımız var. Ama 3 erkek beraber büyüdüğümüzde hiçbir zaman bir çete gibi 3 erkek gezdiğimizi hatırlamam. Hepimizin ayrı dünyaları vardı. Abimin de, benim de, kardeşimin de.
küçük olan hep büyük olanın dünyasına girmek ister ama büyük olan müsaade etmez. Çık yanımdan, arkadaşların yanına gelme, ben tek gideceğim falan olur. Bence bu kalabalık erkeklerin, kardeşlerin olduğu evlerde genelde bu senaryo oluyor. Büyük olan küçük olan hiçbir zaman yanında istemez. Bizim de öyleydi. İyi bir ilişkimiz vardı. Hala da öyle. O yüzden onlara sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ama ya bilmiyorum, büyüyoruz. Abimin de bir evi, ailesi oldu. Onun da bir çocuğu var. Benim de öyle. Biraz yaş aldıkça, ilerledikçe konsantrasyonun kendi çekirdek ailende oluyor. Ama tabii ki bir kolun her zaman onların sırtında, onlarınki senin sırtında. Dolayısıyla bir kardeşe, bir abiye sahip olmak bence büyük şans. وشو أجمل ذكرى من طفولتك؟ En mutlu anım. أو من أجملهم؟ Yani spesifik olarak hatırladığım en mutlu anım var mı bilmiyorum ama sokakta olmayı çok severdim. Futbol oynamayı falan da. O anları anımsayınca mahalle maçları yapardık eskiden, kalmadı şimdi. Çocukluğunu sokakta geçirmiş bir insan olarak çocukluğumun tamamından ben çok razıyım. Seviyorum çocukluğumu. Yani spesifik olarak bir an gelmiyor aklıma. Tamamı benim için acısıyla, tatlısıyla, her şeyle güzeldi. Bir daha gelmeyeceğini biliyor olmak bir kere başlı başına çok kıymetli yapıyor çocukluğu. Bir kere yaşandı ve arkada kaldı. Önemli yani. صح صح. وشو أصعب ذكرى من طفولتك؟ En zor anı. Ailemle vedalaşmaktı galiba. Ben ilkokul yaşına geldiğimde İsviçre'den Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım abimle beraber. Annem babam orada kesin dönüş yapmadan önce bizi Türkiye'ye yollamak durumunda kaldılar. 2 sene onlardan uzak kalınca esasında o anki Barış'a sorsan çok zordu. Ama daha demin konuştuğumuz meseleye dayanarak söylüyorum. Bunun çok kıymetli ve çok güzel bir an olduğunu anladım büyüdükçe. Çünkü o anların bende yarattığı bir drama vardı, bir keder vardı. Ama bu kederin esasında hayatını beslediği ve seni daha güçlü bir adam yapma yolunda ilerlettiğini fark edebiliyorum. Dolayısıyla o anlar diyebilirim. Ayrılıklar, vedalar, çok fazla şehir değiştirdim, arkadaşlarımdan ayrıldım. Tam arkadaş grubuma alıştım, bir şehir daha değiştirdik. O vedalar beni üzerdi ama buna adapte olmayı öğrendim. Dolayısıyla bunun da esasında bir insanı üzmeye yetecek kadar yeterli dramaya sahip hikaye olmadığını anladım. O yüzden insan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Ne yapıyorsa kendi zihniyle yapıyor. Yani kendimizi mutlu etmekte, üzmekle bizimle çok alakası var. Yıllar bana şunu öğretti. İşine gelen duyguyu al ve ona sarıl. Üzülmenin sana bir faydası var mı? O zaman üzül. Mutlu olmanın sana bir faydası var mı? O zaman mutlu ol. Duygularını yönetmeyi bil, onlardan faydalanmayı bil. Bir faydası yoksa yaşadığın duygunun kendi sırtına yük almana gerek yok. O yüzden acı diye tanımlayamam bahsettiğim şeyi. Ama teknik olarak evet, yani o zaman için hüzünlü zamanlardan baktığımda hepsi kendi hayatıma dair ve iyi ki sahip oldum diyeceğim anılar benim için. الحين أكيد أسهل الواحد لما يرجع ويشوف يعرف الكونتكست ولا يشوفها من زوم أوت يعني. تعرف الصدق الواحد كيف يشوف الحياة. في ناس سبحان الله، في ناس يشوفون الجزء الممتلئ من الجلاس، وفي ناس يشوفون الجزء الفاضي. وفي ناس طول حياتهم يحسونهم الفيكتم وهم مساكين والحياة ظلمتهم. وصح في ناس الحياة صعبة عليهم، بس هل لو تحس انك فيكتم ما يستفيد لا نفسك ولا تفيد اي حد، انك دائما زعلان وانا مظلوم وما حد يحبني والحياة خربانة. فيعني الى متى؟ احس الواحد لازم عشان يعيش، مثل ما نرجع للنقطة الاولى عن الوقت، عشان تعيش لازم تكون ايجابي، لازم تكون متفائل، ولا you make life work for you not against you. وهني اللي في ناس ياخذون المشاكل والحياة الصعبة اللي عاشوها ويستعملونها كسلاح حق الحياة، وفي ناس يكون عكسهم، مثل السيف أو تستعمل عشان تحارب وتدافع وتهاجم، أو تستعمل عشان تطعن نفسك يعني. فأتفق معك. وحل الكلام اللي قلته باريش، إنه
لو الواحد يحزن يحزن، الواحد يسعد يسعد، عشان أحس حلو الواحد يحترم مشاعره. إن أنا أشعر شيء معين، بس تفهم المشاعر، تقول أوكي أنا حزين بس إلى متى؟ أنا سعيد بس بعد السعادة بتروح. كل شيء يروح، المشاعر temporary، تعرف ما تكمل. Geçici olduğunu bilmek zaten en büyük silah bence. Ya bugün dünyanın en mutlu gününü yaşıyor olabilirsin ama geçecek. Bugün dünyanın en kötü gününü yaşıyor olabilirsin ama o da geçecek. Dolayısıyla her şey geçmek üzere yaşanıyor. Çünkü sen de bir gün geçeceksin bu dünyadan. Yani sadece senin duyguların değil. O yüzden hayatta kalabilmek, daha iyi bir hayat sürebilmek için buna bir deneyim gözüyle bakmak lazım hayatın tümüne. Çünkü kimsenin sana ayrı, özellikle seni kötü hissettirmek için, sana acı çektirmek için evinde oturup plan yapmıyor kimse. Hayatın geneli bu. Bazen iyi tarafı, bazen kötü tarafı denk gelebilir. Bunu taşımayı sırtlanmayı öğrenmek lazım. Öbür türlü yeterli bir hayat yaşadığını hissedemez bence insan. Yani bir sonraki chapter'a geçmek için çok zorlanırsın. Olduğun yerde kalıp sadece kendinle uğraşırsın. Hayatı daha lezzetli kılmak için başına gelen bütün şeyleri kanıksayıp kabullenip devam etmek lazım. Çok 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 büyük acılar var insanların yaşadığı. Büyük kayıplar, büyük hastalıklar. İnanın bana günün sonunda onlar bile unutuluyor. Belki ufak bir duygu 3 günde, belki çok ağır bir duygu 3 yılda ama günün sonunda her şey unutulmaya mahkum. Bunu bilmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım. Öbür türlü vakit kaybından başka bir şey olmaz. Çünkü çok fazla vaktimiz yok bence. Ve bilemiyoruz o vaktin ne zaman geleceğini. في ذاك اليوم ما أدري من يمكن أسبوع أسبوعين، حد كان يقول لي، قال لي فكرت في فكرة إن هل الوقت يوقف لأي شيء؟ قلت له لا قال هل الشمس لو أنت زعلان الشمس توقف؟ تقول لا اليوم ما بغرب ولا ما بطلع. قلت له لا، قال الدنيا ماشية معاك ولا مش معاك، الدنيا ماشية. أو أنت تقول أوكي الوقت يروح علي، يعني الشمس لا بتنتظرك ولا القمر بينتظرك ولا الوقت بينتظرك. at some point you have to get up، يعني you have to otherwise life is going. فخلاني أفكر في النقطة، صح الشمس ما توقف لولا حدا، تعرف. Ya bazen umurunda da olmayabilir. Güneş senin için durmuyor, ay senin için durmuyor, her şey tamam. Bazen de hiç önemli değil, ben duracağım dediğin anda olabilir. Tamam dur. Ama nereye kadar? Dur bu günler sürmez. Dur ve oradan o durduktan sonra seni besleyecek mesajı, sana iyi gelecek şeyi muhakkak alırsın. Onu dinlemeyi bilirsen bence o durmaların da bir kıymeti var. Yoksa söylediğimiz şey umarsızlık, umursamaz bir hayata doğru da gitmemeli. Öbür türlü gamsız da bir insan olursun. Bence bunu da insanı besleyen bir tarafı yok. Hiç iplememek, hiçbir şeyi dinlememek. Önemli değil, hayat devam ediyor, üzülmeyeyim. Hayat devam ediyor, şimdi çok mutlu olmayayım gibi bir şey değil. Hayır, her anın tadını çıkar. Üzüntünün de, mutluluğun da, hayatın sana verdiği her şeyin tadını çıkar. Sadece orada takılı kalma. En mutlu anında da takılı kalma. En üzüntülü anında da takılı kalma. Çünkü yaşanan şey yaşanır ve geçer. Seni yeni duygulara iletmeye devam eder. Hayatın ta kendisi bu. Hiçbir anda takılı kalmamak lazım. Bence işin özeti bu. صح. اوكي نتكلم. انا قريت انك كنت رياضي وايد، يعني تلعب رياضه، كنت لايف جارد، كنت تسبح، اظن تلعب فوتبول، يمكن شكلك رياضي، تقول لي جوجيتسو بعد. فلو انت كنت وايد رياضي كشاب، كيف وصلت للتمثيل؟ Ben esasında mesleğe ilk başlarken benim en büyük isteğim para kazanmaktı. Yani para kazanma odağım, motivasyonum vardı. Sonra Ayla Algan bizim için, yani Türk sineması için çok önemli bir figür. Rahmetli oldu şimdi. Onunla tanıştım ve bir anımız vardı beraber. Ne derler, bir ön çalışma yaparken oyunculukla alakalı. Orada ben de bir şey görüp gözümle beni sıkıca tutup sarılıp bana şey demişti. Bu işin peşini asla bırakmayacaksın. Ve bir gün Türkiye'de çok önemli bir yerde olacaksın. Sonra belki dünyada. Ama bu mesleğin sana çok iyi geleceğini, senin de bu mesleğin iyi geleceğini biliyorum demişti. Ve beni çok motive etmişti Ayla Algan'ın o sözü. Oyunculuğa başlama motivasyonum buydu.
İlk motivasyonum para kazanmaktı. Sonra o motivasyon beni Ayla ile tanıştırdı. Ayla bana mesleki motivasyon verdi. Paradan daha bağımsız. Sonra işler iyi gittikçe hep Ayla'nın o söylediği şey aklıma gelir. Çünkü 2-3 sene her şey bir anda gelmedi hayatıma oyunculukla alakalı. İyi işlerde oynamak, istediğim paraları kazanmak, bunlar bir takvim, bir zaman içerisinde oldu. Ama Ayla Algan'ın lafları hep kulağımdaydı bu zamanı geçirirken. Ya bu kadın bir şey diyorsa boşuna demiyordur. Bu konuda ısrar etmem lazım. O ısrarı yaptıkça kendi mesleğimi sever hale geldim. Tadını çıkarır hale geldim. Şu anda çok seviyorum işimi. Oyuncu olduğum için de çok mutluyum. Hep şükrediyorum her gün. Bence çok önemli bir şey insanın sevdiği işini yapıyor olması. Ee, Buraya gelmesi de bu vesilelerle oldu. Hep başka bir amaç, başka bir amaçla birleşti. Başka bir amaç, başka bir amaçla birleşti derken totalde mesleğini seven, parasını kazanan, her haline şükreden birine dönüştü. Bu da bana hayatın bir ödülü. صح. هذا صح. Ama şunu söyleyebilirim. Bunların temelinde ısrar var. Bence bir şey istiyorsanız ısrar etmeniz lazım. Hangi tutkunuz varsa. Bu para kazanmak da olabilir. Herhangi bir mesleği yaparken içinizdeki tutku da olabilir. Sadece bir hevesle yapıp bir duvara çarptıktan sonra küsüp geri gitmemeniz gerekiyor. Bir şey gerçekten istiyorsanız ısrar etmeniz lazım. O ısrarın nerede sona ereceğini, ne zaman bırakmanız gerektiğini zaten zihniniz size söyler. Bu bir boşuna çaba mı? Yoksa tünelin sonunda ışığı görüyor musunuz? Bunu bence kendi kendinize anlayabiliyorsunuz bir saatten sonra. Dolayısıyla bizde bir laf vardır, kader gayrete aşıktır diye. Gayret ederseniz kaderiniz de size yardım eder. صح. هي ضروري جدا يعني. أم هو قال وايد اشياء الحين افكر في كل الاشياء اللي قلتها. شو كان المثل الانجليزي؟ شو اسمه؟ ترانت بيز. شو كان؟ working hard beats. It's something like working hard beats talent when talent doesn't work hard. أنا غيرته مش صح. شوي غيرت بعض الكلمات عشان ما أتذكرها بس yeah like yeah talent without working hard you cannot do anything. شو قلت بعد؟ لحظة أحياس أحاول أفكر شو قال عن الجهد. تذكرت. أنا دائما أقول عشان تقول كلمة نعمة، دائما أقول النعمة الأولى، الدرجة الأولى إنك تكتشف شغفك في الحياة ولا شغف من أي من أنواع الشغف اللي في حياتك. النعمة الثانية إنك تقدر تمارس الشغف. يعني أنت تقولي مثلا جوجيتسو شغف، أوكي حلو. الليفل الثاني إنك تقدر تمارس جوجيتسو، إن جسمك مش مريض ولا تقدر تمارس، عندك صحة. الدرجة الثالثة من الشغف إنك تكسب فلوس منه. فأنت تقول التمثيل هو شغف، إنك تقدر تمثلها نعمة أعلى، إنك تقدر تمثل وتقدر تدخل منها فلوس وتعيش توب خلاص yani. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanın sevdiği bir işi yapıyor olması ve üzerine para kazanıyor olması. Bundan daha güzel ne olabilir bu hayat? ليش قلت لي بريش إن أول هدف كان لك فلوس؟ هل أنت جاي من عائلة بسيطة ما كان عندكم فلوس فكان عندك ضروري إنك تسوي الاستقرار المادي؟ Ben esasında İsviçre'deyken ailemin durumu gayet iyiydi ama yani her vatandaş gibi hayatımızın bir döneminde çok bocaladığımız ve maddi durumumuzun hiç de iyi olmadığı bir dönemim de vardı. Bu da benim ergenlik çağıma denk geliyor. Dolayısıyla orada annemle babam da ayrıldığı bir dönemde. Annemle beraber yaşıyorduk ve para kazanma ihtiyacı doğuyordu içimde. Yani öyle ya da böyle evin babalığı misyonunu yüklenme isteği oluyor her erkek çocukta. Abimde de aynı şey vardı, bende de vardı. Neredeyse küçük kardeşimde bile vardı. Herkes artık hani bu evin bir babaya ihtiyacı var ve elimizi taşın altına koymalıyız, bir şey yapmalıyız diye. O en büyük motivasyonum nedeni oydu esasında. شو سويت مع أول مبلغ زين استلمته؟ Ev aldım.
Evet, anneme حلو. ev aldım. Bizim akrabalarımız fazla. Dedeme de çok düşkünümdür. Onlar için de elimden gelen her şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. مم. Bana iyi hissettiriyor bu. مم. جميل بريش، جميل. تعرف من أحلى طرق السعادة إنك تسعد من تحب. مم. من أفضلهم. أوكي، بعد شو معنى النجاح بالنسبة لك؟ Benim için başarı ne anlama geliyor? Ee, iyi bir aile kurabilmek. Çünkü hayatın yalnız yaşamanın zor olacağını düşünüyorum. Çünkü yaşlılık, ihtiyarlık diye bir şey var. مم. Bir partnere ihtiyacınız var. Sizin de مم. ona, onun da size. Yani eşinizin de size, sizin de eşinize. Dolayısıyla bir aile kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gezegende yaşarken. Aile olabilmek, sırtını birine yaslayabilmek, beraber plan yapabilmek, beraber yaptığım şeyden mutlu olabilmek. Öncelikle böyle bir aile kurabildiğim için bence başarılı bir insanım. Benim için başarı bu demek. Bunu becerebildim. Doğru insanı bulabildim. O insandan bir kız çocuğum oldu. E, Deliriyorum, çıldırıyorum ona. Bayılıyoruz karı koca da kızımıza. Böyle bir aile kurabilmek bence başarı. Çünkü çok zor. E, Bunu becerebildiğimiz için ben buna başarı diyebilirim. Bunu devamlılığını sağlamak, aynı huzuru, aynı mutluluğu ilk günden itibaren 12 yıldır beraberiz eşimle. Bunu aynı enerjiyle tutabilmek bir başarı. Bunu مم. devam ettirebilmek hayat boyu bir başarı. Bunun tabii çok parametresi oluyor destekleyici. İşinizin yolunda gidiyor olabilmesi, iyi para kazanıyor olabilmeniz, akıl sağlığınızın yerinde olabilmesi. Çünkü hayat o kadar hızlı akıyor ki orada kendi psikolojinizi, zihninizi temiz tutmak, sağlam tutabilmek de bir başarı bence bu temponun içinde. Dolayısıyla maddi manevi bir güce ulaşabilmek bu temponun içinde ve bunu koruyabilmek benim için başarı budur. Çünkü bununla beraber hayatınıza mutluluk da gelir. مم. Bununla beraber hayatınıza huzur da gelebilir. E, Bence en büyük odak hem maddi hem manevi bir güce sahip olabilmek. Bunun için mücadele veriyor olabilmek. Bazen ulaşamayabilirsiniz. Bazen yarıda kalabilir serüven. Ama o mücadele ruhunu kendinizde tuttuğunuz her an başarılısınızdır مم. benim için. مم. في واحد مرة كنت أسوي معاه حوار، قال لي أنس وايد سهل إنك كيف توصف الكلمة بالعربي، إنك تحصل ولا تكسب حب ولا غرام مرأة جديدة كل فترة. لو أنت إنسان مثقف وذكي سهل تروح تكلم واحدة تاخذ رقمها، تكلم واحدة ثانية تعجب فيك، تكلم. قال هذا مش يعني مش العضلات انك انت واو كرجل انك كل اسبوع ولا اسبوعين يا ستيب. قال حاول تكسب نفس البنت مرة ورا مرة ورا مرة، وقال هذا هني انت شاطر. فقل له تعرف صح كلام. قال لو انت انسان انت كومبetitive وتحب انك تنافس، مش في العدد، حاول تكسب نفس البنت خليها تحبك 1000 مرة، كل مرة ورا ثانية. قال هني بتكون شاطر. Şu yüzden çok önemli dediğin çok doğru, katılıyorum sana. Çünkü farklı hikayeler, farklı kadınlar seni tanımaya başladığı anda başka bir kadına geçebilirsin. Seni tam tanımaya başlayıp senin kusurlarını gördüğü anda bir başka kadına gidebilirsin. Düzenli ilişkinin zorluğu tam olarak söylediğin yerde senin kusurlarını, iyi taraflarını, kötü taraflarını, her şeyini biliyor. Buna rağmen ilerletebilmen senin ne kadar iyi biri olduğunu ya da kötü biri olduğunu gerçek tanımı oluyor. O yüzden sohbetin başında konuştuk, iyi biri misin? Bence en azından birine göre, karıma göre iyi biriyim. Yani uzun yıllardır bunu tutabildiğim için cevabını kendine verebiliyorsun. Bence bu da insanı iyi hissettiriyor. Çünkü saklayacağın, gizleyebileceğin bir şey kalmıyor. Her kartı açık oynamak zorundasın uzun ilişkilerde. Dolayısıyla evet, bence onun da challenge her zaman daha yüksek. Tek bir kişiyle uzun süre devam edebilmek çok daha zor. صح. وهل تحب الشهرة؟
Eee, seviyorum. Şöyle seviyorum. Hayatıma kattığı şeylerden dolayı seviyorum. Yola ilk çıktığımdaki motivasyonum işte para kazanmak, sevdiğim işi yapmak gibi şeylere beni kavuşturduğu için seviyorum. Şöhret olmak işinizi iyi yaptığınız anlamına geliyor bir noktada. Bazen sadece o anlama gelmiyor olabilir. Ama 10 yıldır kendi mesleğimi tırnak içinde şöhret olarak yapıyorum. 15 yıl oldu başlayalı. Bunun 10 yılında şöhret olduğunu öyle devam ediyorum. Sürdürülebilir olduğunu gösteriyor size. Eğer yıllar devam ettiğinde hala o bahsettiğiniz şöhreti taşıyıp devam edebiliyorsunuz. Bu da işinizi iyi yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden şöhret olmaya öcü gibi, kötü bir şey gibi söylemem haksızlık olur. O yüzden hayatıma kattığı şeyler için evet seviyorum. Bence tabii ki zorlukları var. Ama hayatın çok daha büyük zorlukları var. O yüzden şöhrete zorluk diyemem. O yüzden seviyorum. صح. وبري شو معنى الحب اليوم في رأيك؟ Ee, bunu tanımlamak tamamen bugünkü moduma göre tanımlayacağım. Çünkü bunu 2 gün sonra konuşsak muhtemelen başka şekilde tanımlarım. O günkü ruh halimle çok alakalı oluyor. Ee, أنا bana قصدي مش اليوم بالضبط، قصدي على الكبر والخبرة اللي أنت genel, وصلتها. bana göre yan yanayken ya da bir eylem halindeyken, vakit geçirirken, mesai harcarken bir gerekçe aramamak. Bunu tamamıyla kalben ve sanki hayatta kalmanız ona bağlıymışçasına tutunarak yapmak. Su içmek gibi. Susuz yaşayamamak gibi. Aşk bana göre o. Meslek de bir aşk olabilir. O mesleği yapmak dışında bir şey düşünemezsiniz. Onun tanımı aşktır bence. Evlat da bir aşktır. Onsuz hayatın çok anlamsız olduğunu düşünürsünüz. Yanında nefes aldığınızı düşünürsünüz. Ona her baktığınızda çok iyi şeyler anımsatır size. Hayatın kıymetini anlarsınız gözüne baktıkça. Bunun tanımı da aşk bence. Eşiniz, sevgiliniz kimse beraber vakit geçirirken canınız sıkkın olduğunda konuşabildiğiniz, sohbet ettiğiniz ölçüde sana kattığı, seni motive ettiği her yerde, onunla vakit geçirdiğin her adımda mutlu olabiliyorsan ve ona sahipsen bence bunun adı da aşk. Aşk bence sadece kişilere ya da belli bir takım duygulara yöneltilebilecek bir duygu değil. Tutkuyla yapabildiğin, %100 konsantrasyonunu hiçbir gerekçen, hiçbir zorunluluğun olmadan tamamen kalben verebildiğin ve sana yaşamsal bir yakıt olan o duygu. Yani bu su da olabilir, oksijen de olabilir. Onsuz kötü hissedeceğin ve yarım kalmış hissedeceğin her şey bence aşk. Bunun içinde meslek, ilişkiler, her şey dahil. اسم زوجتك جوبسي صح؟ Evet, Kutse. متى عرفت انك تبغى تتزوجها؟ Biz 12 yıldır beraberiz. Evleneli 5 sene olmuştur. Dolayısıyla 7 yıllık bir sevgililik dönemimiz vardı. Gupse ve ben de çok garantici insanlarız. O da şu, duygularımızdan emin olmak konusunda değil. Hayatı paylaşmak çok ciddi bir mesele. Çocuk yapmak çok ciddi bir mesele. Buna %100 emin olman lazım. Partnerlerin her iki tarafında. Yani hem eşin hem diğer tarafında. Bunun çocuk oyuncağı olmadığını düşünüyorum evliliğin. Çok önemli değil. Hayatın içinde boşanmak da var, evli olmak da var. Dünya meselesi değil. Bu kadar çok da önemli bir mesele değil ama her insan ister ki bunu bir defa yapayım ve doğru insanla yapayım. Evet. Ve hayatım boyunca da o insanla hayatımı tamamını erdireyim. O yüzden bizim bir acelemiz yoktu. Hiçbir zaman bir telaşımız yoktu. Evlenmemiz lazım gibi. Evet. Beraber vakit geçirmeyi çok seviyorduk. Hiçbir zaman da hani birileri için, kendi ailemiz için ya da eşimiz, dostumuz, çevremiz için bir şeyi ispat etmek için evlenme zorunluluğu hissetmedik. Evet. Buna emin olduğumuz gün pandemiydi zaten. Pandemi zamanıydı. Daha da evde birlikte vakit geçirmeye başladığımız zamanda. Yani daha kötü ne olabilir? Zaten beraber vakit geçirmeyi sevdiğimizin en somut kanıtı oldu. Ve çocuk yapmayı da planladık. Ya bir çocuğumuz da olsun, ailemizi büyütelim diye. O durumla beraber evlenmeye karar verdik. تعرف كوفيد او طلق ناس او جمع ناس. Ultimate test. Evet. Ultimate test.
Bence de öyle. Bir şey gibiydi. Turnusol kağıdı gibi bir şeydi. İnsanların hayatında test ediyordu o süreç. Gerçekten mutlu musun? Birbirine tahammül edebiliyor musun? Edemiyor musun? Doğru insanla mı berabersin? Hepsini. O yüzden işte her şerde bir hayır vardır diye صح boşuna demiyorlar yani. Tam olarak bu صح konuda. صح صح أم ال أنا قريت إنه وايد كان في تنمر على جوبسي من السوشيال ميديا أظن عشان فرق السن ولا الله يعلم شو أنا بس قريت فرق السن بس يعني هل التنمر ولا السايبر بولينج يسمونه في السوشيال ميديا أثر على نفسيتها هي عشان أنت بعد معروف وهي يوم أنتم مع بعض معروفين وايد هل أثر على نفسيتها وعلى علاقتكم ولا لا؟ Yani şöyle, anlayabilecek ölçüde olgunluğumuz var. Karımın da benim de. İnsanlar o kötü yorumları neden yazar, neden yapar? Görebiliyorsun. Çünkü senin dizini seyrediyorlar. Hayatında başka birinin olmasına o zaman tahammülleri olmuyor. Ve genelinin de yaşı çok küçük oluyor zaten. Ee, Benim öyle birilerine karşı çok büyük fanlığım yoktu çocukken de. Futbol takip ediyordum, futbolcular seviyordum falan ama Gupse kendi de söylüyor. Ben de diyor küçük bir genç kızdım. Benim de hayran olduğum bir sürü oyuncu vardı. Ben de o duyguyla yaklaşıyordum insanlara. Belki o nefret duygusu değil ama o hayranlık çok büyük ölçüde başka bir boyutu. Sadece onu seversin, senin olmasını istersin. Yaşın çok küçük. Zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyeceğin yaşlar onlar. Aşırı sevginin getirdiği bir durum olduğunu düşünüyorum bunların. O yüzden biz hep bu durumları hep olumlu karşıladık. Bir yetişkin tarafından geldiğinde bunu sağlıklı bulmuyoruz tabii ki. Yani kendi akranlarımızın artık koca insanların o bulileyecek kadar başka bir şey gelmesi, o yorumlarda o kadar çirkinleşebilmesi bence hoş bir şey değil ama bizim adımıza değil yani. Onu yazan insan adına üzülüyorsunuz. Kim bilir ne kadar yalnız, kim bilir ne kadar mutsuz. Fark edilmek ve keşfedilmek için orada kötü yorumlar yazıyor. Çünkü kimse iyi şeyleri görmez sosyal medyada. Eğer kötü bir şey yazarsanız büyük harflerle onun dikkat çekeceğini biliyor insanlar. Dolayısıyla o dikkat çekeceği andaymış demek ki onları yazan insanlar diye düşünüyoruz. Bence bunlar çok normal, mesleğin içinde olan şeyler. Karım da bu meseleye öyle bakıyor. Bununla yaşamanın da çok bir anlamı yok esasında. Dediğim gibi iyi şeyleri görmekten daha çok hoşlanıyoruz. Ya da hayatımıza olumsuz yorumlar ya da işlerimize olumsuz yorumların yine pozitif katkılarına bakmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız bir önceki iş beğenilmezse, bununla alakalı kötü yorumlar gelirse neden kötü yorumda bulunmuş, neyini sevmedi acaba yaptığımız işin diye hayatıma ve kariyerime katkı sunması adına sadece bakarım. Ama öbür türlü sebepsizce, hiçbir nedeni olmadan sadece var olduğunuz için size kötü yorumlarda bulunan birilerini dinlemenin çok ne bana ne de yapan kişiye çok bir katkısı yok. Çok önemsemem o yüzden. صح يعني الحين بليش انت عندك خبرة 12 سنة شو تحس في تجربتك انت وايد كانت مهمة في علاقتك الزوجية انها تستمر سنة ورا سنة يعني لو اكيد الناس اللي يشوفون مرات يبون يستفيدون عشان علاقات ما شاء الله اليوم ما تكمل سنة فيمكن يقولون اوكي شو السر يعني شو من اهم الاشياء اللي انت طبقتها في علاقتك مع زوجتك تحس وايد مهم انه يكون فيه عشان العلاقة تتم إيجابية وصحية. Bence bu değişkenlik gösterebilir. Yani ben ve eşimin ilişkiyi algılayış biçimiyle diğer insanların, başka çiftlerin algılayış biçimi aynı olmayabilir. Sadece bir ilişki yaşarken bence emin olmak lazım. Çünkü hayat sadece bir yerlerde yemek yemek, sadece partilemek ve eğlenmek demek değil. Hayatın birçok alanı var, sıkıldığınız birçok alan var. Beraber sıkılmayı da becerebiliyor olmanız lazım eylemsiz kaldığınızda. En önemli nokta bu. Ama devamında özellikle evlilik ya da uzun ilişkilerde birbirlerine alan açmak zorunda karı koca. Yani eşimin de kendine ait bir dünyası olması lazım. Benim de kendime ait bir dünya olması lazım. Sürekli beraber her şeyi beraber yapmanın da çok sıkıcı olabileceği gerçekliğini ikimiz de biliyoruz. Çünkü arkadaşlık da çok önemli. En az evlilik kadar önemli bence bir insanın arkadaş sahibi olması. Kendi arkadaşlarıyla vakit geçmesi. Jiu-Jitsu'ya gitmem. O arkadaşlarımla belki haftanın bir günü 2 günü yemek yemem. Sohbet etmem, eğlenmem. Benim için önemli. Ben çok önem verdiğim bir şeydir arkadaşlık. Eşim buna bir noktadan sonra izin vermezse yine nereye gidiyorsun? Gitme arkadaşlarınla. Biraz daha bizimle vakit geçir.
dediği anda kendinizi istediğiniz kadar idare edin. Bir noktadan sonra kendinizi sıkışmış ve sadece bir şeye hizmet eder halde bulursunuz. Kendiniz olmanıza müsaade etmesi lazım her çiftin. Yani kendin olmana izin vermesi lazım. Ne yapmak istiyorsun? Git onları yap. Spor, balık tutmak, yemek yemek, arkadaşlarla vakit geçirmek, tek başına olmak. Bazen bir insan yılın bir haftası tek başına tatil yapmak da isteyebilir. Bunu eşin de isteyebilir, arkadaşlarıyla tatil yapmak. Bu alanı açmak lazım bence her eş birbirine. Bu alanı açarsanız üzerinizde baskı hissetmezsiniz. Kendi yalnızlığınızdan vazgeçmiş olmazsınız ve o partnerliğin sadece hayatınıza katkısını görmeye başlarsınız. Öbür türlüsü karşılıklı bir hapise dönüyor. Yani artık benim hayatımdasın, benim kurallarımın içindesin ve ben ne istersem onu yapacaksın, iyi bir şey değil. Münferit olabilmek, yine kendi kişisel hayatını yaşayabilmen lazım. Kendi kişisel tutkularının peşinden gidebilmen lazım. Bence eşlerin de buna müsaade ediyor olması lazım. Ama günün sonunda tabii ki bu hayatınızın belli bir kısmını domine edecek ama geri kalan kısmı zaten bilerek, isteyerek kurduğunuz ailenize vakit geçirmeye dönecek. Bu dengeyi güzel ayarlamak lazım. Bence işin sırrı bu. كلامك وايد حلو وكلامك مفيد يعني. كان في واحد كان قبل يمكن قبل 10 سنين شفت الفيديو، كان يوصف ان العلاقات 3 انواع. كان يقول العلاقة الأولى هي العلاقة الكوديبندنت اللي يعني بس نسوي كل شيء مع بعض، بس نروح مع بعض، وهاي أسوأ علاقة من ال3 أنواع، يعني the worst one. ان تكون كوديبندنت، ان ما اقدر اعيش بدونه وما اقدر اكلم، يعني كل دقيقه تكست وكل دقيقه وينك في وايد علاقات شي، بس هي علاقه مش صحيه عشان هي فيها ادمان وفيها unhealthy attachment يعني بزياده. العلاقه one level up هي الاندبندنت المستقله، ان انت عندك حياتك واصحابك واصدقائك وانا عندي حياتي، بس مش واو، بس one level up انه صحيه اكثر. أفضل علاقة اللي أنت كنت تتكلم عنها يسمونها interdependent، اللي هي two independent people، اثنين مستقلين يختارون أن يشاركون حياتهم مع بعض. اختيار، مش حاجة، مش إدمان. No, it's I'm independent، أنا عندي أصدقائي وعندي هواياتي، وأنت عندك شغلك وعندك هواياتك وعندك شغفك، بس نحن نحب صحبة بعض. فمرات بكون مع أصدقائي، بس مرات بعدها بكون معك أنت، نروح السينما، نمشي مع بعض. ف interdependent is what you have. Kesinlikle katılıyorum. Bence sağlıklı olan da bunu yapmak lazım. Bir de ek olarak şunu söylerim belki. Sen konuşurken de onu düşünüyordum. Hani eksik bir şey söyledim mi, bir şey daha ekleyebilir miyim diye. Bence tartışmaktan da kaçmamalı çiftler. Herhangi bir problemi örtbas etmek yerine tartışıyor olabilmek bence çok kıymetli bir şey. Bir şeyin kavgasını vermek de tutkuya dair. Onun dozunu ayarlamayı iki medeni insan zaten bilir. Ama aklınızı kurcalayan ya da canınızı sıkan, hoşlandığınız, hoşlanmadığınız bir şey varsa bunu çiftlerin kendi arasında muhakkak konuşuyor olması lazım. Konuşulmadıkça birikir ve önüne alamayacağım bir kavgaya dönüşebilir. Yani kendi adımıza biz 12 yılın içinde ilişkimizin ilk zamanlarında çok tartışıyorduk karımla. Ama bu tartışmalar bizim ilişkimizi hep güçlendirip daha sürdürülebilir, daha uzun bir ilişkiye çeviriyor. O yüzden bir de bunu ekleyebilirim yani. Tartışmaktan kaçınmamak lazım. أنا نقول it's so important how you fight. You need to know how you fight. ما تكون وقح، ما تكون قليل أدب. يعني هالكلام وايد حلو إنك تقوله، تعرف إنه how do you fight. It's so important. تعرف اللي يخوف؟ إذا ما في fights معناته you don't care anymore. تعرف عشان الفايتنج يمثل شو؟ I care, I give a shit. I'm upset with Barish as my friend. I'm like, Barish, why didn't you come to my party? No, I'm fine because I love you and I care about you. إذا أنا قلت طز I don't care، ما يلي خلي البارتي. So imagine in a marriage، أنت في زواج وما تتضاربون معناته she gave up. خلاص. Kesinlikle katılıyorum. Allah korusun. Yani o kavgasız, tartışmasız bir günü gördüğün zaman bittiğin anlamına gelir zaten. Her şey bitmiştir.
مم. صح صح. الأبوة تحبها؟ Çok. İtiraf etmek lazım. İnsan panik oluyor. Çünkü eşiniz hamileyken bir süreci bekliyorsunuz. Baba olacağım, işte birkaç ay kaldı, şu kadar gün kaldı, o gün geldi falan. Anneler çok daha şanslı. Karnında çocukla büyüdüğü için onlar hormonal olarak da avantajlı oluyorlar. Doğar doğmaz o bağı kurabiliyor çocuğuyla. Biz babalar da öyle olacak zannediyoruz. Ya da bize doğruyu söylemiyor daha önce baba olanlar. Muazzam bir duygu, ilk doğduğu gün çok acayip bir duygu yaşadım falan diyor. Evet, bunu yaşayan insanlar olabilir. Ama bende ilk gün olmadı. İlk gün aptal gibiydim. Çok neşeliydim ama dumura uğramıştım. Bu benim çocuğum mu? Neye benziyor? Bakıyorsun, parmaklarına bakıyorsun, yüzüne gözüne bakıyorsun. Herhalde 2 hafta bir aptal gibi gezdim. Çünkü anne çocuğu emzirir, besler ve onunla uyumak ister. Onun çünkü başka bir anı var. Sen sadece neye yardım edebilirim diye orada ayakta dikilip herhangi bir ihtiyacı var mı diye sorarsın. Ama o dönemde anne senden hiçbir şey istemez. Kendimi en işe yaramaz hissettiğim dönemdir mesela baba olduğum ilk 2 hafta. Yani bir şey lazım mı derim. Hayır hayır, biz iyiyiz. Dur yanında kalayım, bir şey yapayım falan. Ve o bağ kurma noktasında abim bana bir şey demişti. İlk çocuğu olduğunda, erkek çocuğu Aslan. 3-4 hafta geçti. Çocuk 1 aylıktı, yeğenim. Gelip bana dedi ki ben hiç iyi değilim. Ne oldu dedim ya. Dedi ki oğlum ben bir şey hissetmiyorum. Nasıl bir şey hissetmiyorsun? Yani çocuğun oldu ama ya babalık dediğin şeyi hissedemiyorum. Ben iyi baba olmayacak mıyım acaba? Dedim ki ben bilmiyorum, benim çocuğum yok şu an. O zamanlar kızım yoktu. Ama dediği şeyden de korkmuştum, ne diyor bu diye. Sonra öğrendik ki birkaç baba olan arkadaşıma dediler ki sakin ol. Babalar genellikle o göz temasını kurdukça, çocuk parmağını kavrayınca ya da odaya geldiğinde babam geldiği anlayıp gözü bir gülmeye başlayınca sana çarpmaya başlıyor ve esasında evet galiba ben baba oldum duygusunu anlayabiliyorsun. Bu annelere göre bence babalarda daha geç anlaşılıyor. Dolayısıyla baba olmak çok güzel bir duygu. Bunu keşfederek bulduğun için de çok hoş bir duygu. Yani tamamıyla işte eşinle çocuk yapmaya karar verdin, karın doğurdu, sen de o gün baba oldun değil. Bir mesaiye dayalı. Onun için bir şey yapıyor olman lazım. Altını değiştiriyorsun, yıkıyorsun, her gün beraber vakit geçiriyorsun. Bir gün geliyor, tak gözleri sana bakıyor ve senin kim olduğunu anladığı o anı görüyorsun. O an dünyanın en kıymetli anı. Ve büyüdükçe bu duygu artarak devam ediyor. Şu an kızım 3 yaşında ve baba olduğumu bana her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Galiba kız çocuğu babası olmanın bir avantajı var. Babalarına düşkün oluyorlar. Ama onun da bir periyodu var bence. O periyoda girmiş bulunuyorum ben de 3 yaş itibariyle. Bana olan ilgisi çok fazla. Çok hoşuma gidiyor. Geçen gün mesela bir yönetmen bir arkadaşımla dışarıda yemek yemem gerekiyordu. Daha önce defalarca kez oldu. Çıkarken hiç müsaade etmiyor. Gitme, ne olur kal, hayır falan. En son şöyle bir şey söyledi. Esasında hayatımın en dramatik günüydü yani. Şu kadar boyu var ve gitme gitme diye yalvarırken ben de izah ediyorum. Gitmem gereken bir yemek. Muhakkak döneceğim akşam sen yatmadan önce falan. Paçama yapıştı ve şöyle dedi bana. Çok sıkı tuttum, gidemezsin. Hayatımda yaşadığım en dramatik andı ve yemeğe gidemiyordum az daha. Arkadaşlarım vardı, benim gelemeyeceğim. Öyle bir cümle söyledi ki bana, bu cümlenin üzerine evden çıkamam yani. Çünkü yapacağı hiçbir şey kalmamış, bu cümleyi söyleyecek hale gelmiş falan. Şimdi bu cümlelerle beraber sadece yaşadığım şeye bakıyorum. Sen babalığı sorunca çok enteresan ve çok güçlü bir duygu. Yani hala o illüzyonun içerisindeyim. Umarım böyle sağlıklı, ilişkimizin daha da kuvvetlenerek arttığı o uzun bir hayatımız olur kızımla beraber. Dünyanın en güzel şeyi. Darısı başına. مم. عندي ولدين فأنا عندي حب الأولاد. Aa, doğru 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 doğru. بس أنا ما شاء الله عندي 15 و11 فخلاص الحين أصدقاء شوية تعرف غير. بس النقطة اللي أنت قلتها وايد مهمة، إنه في ريايل يحسون إن في شيء غلط يعني عشان الحب مش أوتوماتيك مش تلقائي. وبس دائما أقول حق أي واحد عنده بيبي خصوصا أول بيبي أقول أصبر، أول ما بتعرف إن أنت أبوها وتطالعك وتبتسم خلاص Evet. you're gone addicted يعني. فصح كلامك. وجان شو تعني لك؟
İsmin manası mı yoksa çocuk olarak bize gelen mi? Yani şöyle, bu zamana kadar ne yaptıysak karım da ben de hem kendi kişisel kariyerlerimiz için hem kendimizi mutlu etmek için hem de iyi hissetmek için aslında biraz biz merkezliydi ya. Ben ne istiyorum? İşte Gupse de kendine soruyordur, ben ne istiyorum diye. Evlendikten sonra biz ne istiyoruz? Beraber nasıl bir hayatımız olur falan. Şimdi konu tamamen bizden çıktı. Çocuğumuz ne istiyor? Ona nasıl bir hayat vermeliyiz? O nasıl mutlu olur? Hayatımda olmadığı kadar plan yapmaya başladığım bir döneme girdim. Ben plan yapmayı çok seven bir insan değildim hiçbir zaman. Çocuğum olduktan sonra plan yapmaya başladım. Çünkü kaygılarınız da artmaya başlıyor çocukla beraber. Sahip olduğunuz her şey bir gün gidebilir duygusu geliyor. Bir şey yetmez duygusu geliyor. Dolayısıyla onun hayatını garantiye almak için olduğunuzdan çok daha fazla motive ediyorsunuz kendinizi. Çok daha fazla iştahlı oluyorsunuz. Hem işinize hem hayatınıza. Ee, Şu an itibariyle bütün odağımız çocuğumuz ama bunun da doğru olmadığını bir yaştan sonra anlayacağız. O zaman geldiğinde farkına varırız ama şu an sadece kızımız odaklı yaşadığımız bir periyodun içerisindeyiz. Bunun ne kadar sağlıklı olup olmadığını da hayat bize gösterecek. Bir saatten sonra çünkü insan kendine dönmek zorunda. Bakalım onu ne zaman keşfedeceğiz. صح. هي الواحد لازم قد ما يهتم في البيبي ما ينسى شريكة حياته، عشان البيبي إن شاء الله بيكبر بيستوي تينيجر، بتتزوج إن شاء الله وتروح عرسها وتفرح فيها وأولادها يعني. بس بتطلع آخر شيء أنت في ناس من كثر ما يركزون على الأطفال ينسون يعني مش يرممون، يديرون العلاقة اللي عندهم مع شريكة حياتهم، إن بعد 20 سنة يوم البيبي استوى خلاص شاب وطلعت وراحت الجامعة ولا تزوجت يشوفون بعض يقولون أوكي شت أنت منو؟ أنا نسيت أنت منو. فلازم صح أظن يمكن على الأقل نقدر نقول 60% يمكن 70% تركز على جان، بس لازم 20-30 مينتننس حق شريكة الحياة والزواج، انه يكون في مثلا a weekly date، تروحون مثلا موفيز مرة في الاسبوع ولا مطعم بس انت وزوجتك، انه في مينتننس، مو بانه يوم من الايام تنسى منه هي اصلا تكون غريبة عليك. Kesinlikle katılıyorum. O çocuğa nasıl sahip olduğumuzu ve niye sahip olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor her zaman. Çocuğumuz varsa bizim yüzümüzden var. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk olduğu için var. Dolayısıyla bence o çocuğa da ihanet. Annenin babanın birbirine olan duygusunu unutması çocuk için de iyi bir şey değil. Bence her çocuk da annesine babasına baktığında o tutkuyu, o aşkı gözlerinde görmeyi çok ister. Dolayısıyla o duyguyu kaybetmemek lazım. Çok katılıyorum söylediğine. Beraber bir ömür geçirme niyetin varsa aynı mesai, ilk tanıştığın yıllardaki mesai ve o coşkuyu mütemadiyen vermek lazım. Sadece şöyle bir mola oluyor. Anneler ilk anne olduklarında o çocuğa olan konsantrasyonuyla beraber tabii ki bir sene o daha çok daha fazla çocukta olabilir. Çok anlaşılabilir bir şey. Baba olarak biz o duyguya biraz müsaade ediyoruz. Hatta biz de o duyguda kayboluyoruz bazen. Ama günün sonunda birbirine ihtiyacın olduğunu aklı başında her insan biliyor ve o yüzden gerekli özeni her zaman göstermek gerekiyor ve biz de gösteriyoruz çok şükür. صح. في ريايل يحسون بالوحدة خصوصا يوم الأم بالفطرة تهتم في الولد، بس مثل ما قلت لازم تطلع من الإيجو وتطلع من الأنا اللي عندك وتقول الموضوع مش عني في هالفترة، أنا بس لازم أكون سبورت وداعم وإنه أصبر شوية وبترجع لي مثل ما أنت قلت. والزوجة الزينة بتقدر صبرك بتقدر ان انت ما كنت، انا ما حد يكلمني وانا ما حد يسوي لي سالفه وانا زعلان وانا يعني شيء مثل upset baby يعني. فاحس لا كلامك وايد واعي ومهم خصوصا حق الرجال بعد ان يشوفون شيء، يمكن حق الزوج عشان تفهم شو الرجل يمر فيه. نحن نمر في عالم وايد غير عن الحريم يعني. هل الابوه غيرتك انت؟ Değiştirdiği şeyler var. Söylediğim gibi o kaygılı bir insan değilim, artık kaygılıyım. Ama bu kaygıyı yönetmeyi de öğrendim.
Bilmiyorum daha ne kadar değiştirir, tam olarak nasıl değiştim bunu bana süreç anlatacak ama en spesifik söyleyeceğim şey kaygılarım olabilir. Hiç anksiyetem yoktu benim eskiden mesela. Hiç panik atak nedir bilmezdim. Çocuğum yürümeye başladığı andan itibaren aman diyeyim oraya şimdi kafayı oraya çarpacağım diye kendim kaygılı bir insan olmaya başladım. Bu durumdan çok memnun değilim ama bunu idare edebileceğimi düşünüyorum. Alışacağım ve yöneteceğim. والله فاهم منك عشان حتى ما كنت اسافر معاهم يوم هم صغار it's not a vacation يعني انا مثل بوليس يعني ستاند باي يعني I'm on edge انا شي يعني ما تحسني مرتاح لا يعني I'm like بس احاول احميهم ولا احافظ عليهم فكنت احتاج اجازه من الاجازه اللي مفروض اجازه تعرف يعني صعب بس يوم يكبرون خلاص يستوون شباب الحين شوي عرفت يوم ان شاء الله بنتك جان بتوصل مرحله انه خلاص شابه الخوف غير مش مثل الاول عشان يوم هم 1 year old 2 year old 3 year old تخاف ان يطيحون عشان ما عندهم الوعي ولا الفكر تعرف فبيتغير الخوف بيتغير بعدين تخاف على she's wearing a seat belt خوف غير هذا تعرف Zaten şöyle bir süreç var galiba. Çocuk sahibi olduktan sonra bu süreç olduğu gibi devam ediyor. Dediğim gibi biçim değiştiriyor sadece. İyi insanlarla karşılaşması, hayatındaki arkadaşları, okulunda rahat yerinde mi, yaşadığı şehirde keyif yerinde mi, yarın öbür gün yuva kurduğunda doğru bir insanla evlendi mi? Bu bitmeyecek bir süreç anladığım kadarıyla. Sadece işte bu sürecin içerisinde belki bunu yönetmeyi öğrenebiliriz ebeveyn olarak. Çünkü bununla böyle yaşanmaz. Bunu öğrenmemiz lazım. Bunu yönetmeyi öğrenmek lazım. صح كريم عطني الريد كارد والاي بي توكس كارد اوكي فهالأسئلة بريش يعني ما بقول وايد اسرع بس انه بطريقة شوي اسرع مال دقيقة دقيقتين بس اذا في سؤال حسيت تبغى تتكلم اتكلم يعني عادي ما في تايم ليميت اوكي في بعض الاشياء اللي انت قريت عنك فباكد تعطيني رايك انت قلت ان عادي تغير الادوار يوم قبسة بتشتغل يعني كنت قريتها في مقال ان الحين انت وايد جالس تشتغل على الافلام والتمثيل وهي خذت اظن بريك حق فتره ما اعرف يمكن وقفت بس كنت تقول لا حتى لو هي الحين عندها مشروع يمكن انا بجلس في البيت وانا اللي بهتم في البيبي هل الكلام صح؟ Doğru. Bunu yaparım çünkü bunu yapmamız gerekiyor zaten. Bence mutlu ilişki dediğiniz bu olur. Sadece kendine alan yaratmak da olmaz. Biraz eşinize de alan yaratmanız lazım. Bir sorumluluğunuz var, çocuğunuz. İstediği kadar bakıcıları olsun etrafında. Ebeveynin, en az bir ebeveynin yanında olmasını biz önemli buluyoruz. Ya annesi ya babası biri çalışırken. Dolayısıyla benim boş bir anım varsa o zaman karıma iş alanı açılmış oluyor. Karımın boş bir anı varsa bana iş alanı açılmış oluyor. Bunu dedim doğru ve hala arkasındayım. اوكي انت قلت ان كونك اب صرت اكثر عاطفي انك تحب هالشعور اكثر عن مهنتك صح الكلام؟ Doğru, o da doğru. Bir döneminde o izlediğim filmlerden bile etkilenir hale gelmiştim. Çocuğumun bende yarattığı duygusallıktan dolayı. En ufak bir çocukla alakalı bir şey görülmesi çok daha fazla canım sıkılıyor. انا في الطياره الى شيء اي شيء في fatherhood parent شيء تشوفني في الطياره اقول ليش في الطياره كلها صياح Evet, çok enteresan. Çok güçlü bir duygu. Mesela yani bir taraftan haber de okuyamıyorum. Çocuklarla alakalı herhangi kötü bir şey gördüğüm zaman da çok yaralanıyorum. Çok canım sıkılıyor. Bunu dedim doğru, evet, çok 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 güçlü bir duygu. Kırılgan yapıyor sizi çocuk. صح صح اوه لو اشوف تيك توك مرات ولا على انستغرام انا تشيلت اطير اقول شو انا شو في يعني جديده تعرف مش ما كنت شيء قبل 10 سنين يعني Evet, evet, evet. وصفت علاقتك مع زوجتك لا لازم تقولين لي انا اوكي وصفت علاقتك مع زوجتك كهادئة صح؟ Ne olarak? Evet yani peaceful. evet, yes. Sakin bir ilişkimiz var. Bence sakin olması iyi, sakin sürdürülebilir demektir. Yoksa
temposu çok yüksek bir şeyin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yorucu olur her iki taraf için de. O sakinliği merkezine alabilirseniz ilişkinin, öbür türlü tempoyu arttırdığınızda bir kaçamak olur, hayatınıza başka bir neşe verebilir. Bunlar sadece bence ilişkiye katkı sunan dinamizmler. Kendi temposu bence sakin olmalı bir ilişkinin. Yani huzur da orada, her şey orada, o sakinlikte. Çünkü en zoru sakin kalabilmek. صح. centered. تعرف أنا عشان الأفلام والكتب وايد تعطي هالدراما اللي بموت بدونها، تعرف يعني شيء بزيادة، فالناس يفكرون إن هذا أهم شيء في علاقة، إنه يكون يعني روميو وجولييت، تعرف بس أنا معاك إنه مرة كنت عندي ضيفة، قلت لها تبين تعرفين متى أنت مع الشخص الصح؟ قالت لي متى؟ قلت لها يوم جهازك العصبي يحس براحة يوم أنت معاه. لازم تحس براحة، مش كيمياء واو وباشن، لا إنه يوم أنت جالس عدالها مرتاح. وأحس نحن وايد ما نتكلم عن هالشيء، نتكلم عن الدراما. Çok doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, benim hep uykum gelir. Evet. تعرف هذا شيء علمي؟ Sonra gördüm, önüme düştü, öyle bilgiyi okudum ve öyleymiş. İnsan huzurlu hissettiği yerde çok sevdiği insanlarla beraberken uykusu gelirmiş. Çok anlaşılır, doğru. O gözü kapatmak, ta dönelim ilk insanlığa. Yani o dönemlerde bile homo sapiensler bile yaşarken ağaçlarda falan gözü kapatmak dünyanın en önemli şeyi. Güvende hissetmen lazım bir kere. Yırtıcılara karşı hayatta kalma içgüdüsüyle beraber. Bence oralardan gelen bir duygu o. Gözünü kapatabilmek, uyuyabilmek tamamıyla güvende olduğun anlamına gelir. Bu güvende olma hissi de sevdiğin, yanında huzurlu olduğun insanlarla beraber perşinlenir. O yüzden çok doğru. هاي إحصائية علمية قريتها حتى حق البنت، لو البنت تثاوب يعني شيء أدها لك تكون ساين تعرف يعني لا تزعل، لا تقول أنا ممل. Evet, kesinlikle sıkıldın mı benden dememek lazım. صح. أنت you should be like good. It's okay. Okay. Keep doing it. keep yawning. شو أكثر إيموجي تستعمله؟ Düşüneyim biraz. En sık kullandığım. Aslında emojilerden ziyade stickerlar girdi ya hayatımıza. Herhangi bir resmi sticker'ını okay. Yani kendimin ya da arkadaşlarımın komik olduğu bir anın içindeki fotoğrafından sticker alıp onları kullanıyorum. Onlarla eğlenmek daha iyi oluyor. Okay. Yani şu emoji şeye döndü artık. İnsanlar konuşmayı unuttu emoji kullanmakta. Bazen hiçbir harf ve kelime yazmadan sadece emojilerle konuşan arkadaşlarım da var. O yüzden emojileri biraz böyle kenara almaya başladım. İletişimi unuttuk çünkü. Gülüm gülüm sürekli böyle tilink. İyi olmayabiliyor yani. هل أنت عصبي؟ Öyleydim. Beni bu konuda düzelten de eşim oldu. İlk tanıştığımız yıllarda birkaç defa dışarıda sosyalleşirken abuk sinirlendiğim şeyleri gördüğünde çok tuhaf baktığını gördüm bana. Yani bir yaban hayvanına bakıyor gibiydi. Dolayısıyla utandım o duygudan. Kendimi dışarıdan izleyebilme şansım oldu. Ben galiba tuhaf bir şey yapıyorum, niye bana öyle bakıyor diye. O karım beni biraz ehilleştirdi. Daha medeni bir insan haline getirdi. Ve şunu öğretti bana. Bence en önemli nokta bu. Sinir de çok mahremiyeti olan bir duygu. Herkese göstermemeniz gerekiyor. Çok kıymetli bir duygu. Çünkü çoğu esasında sevgiden doğan dedik ya, o kızgınlık, sinirde. Dolayısıyla onu da hak ediyor olması lazım birilerinin. Olur olmaz yerde asabiyet göstermek, sinir göstermek bence iyi bir şey değil. Bunun çok mahrem bir duygu olduğunu anladım süreç içerisinde. O yüzden kendimi hep bir tutmaya çalışırım. Çok 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 önemli bir şey olması lazım kızmam için. Öbür türlü artık kolay sinirlenen bir insan değilim. Kendimi ehilleştirdim. Ejderhamı eğittim diyebilirim yani. تعرف بقول أنا بضيف على قبسة الحين، أعطيك ون إكسترا. في شيء قريته ولعب في مخي وايد باريس. قريت إن حجمك أنت كرجل يساوي
الشيء اللي انت تخليه يخليك تعصب ولا تنرفز؟ يا اخي ينرفزك. حجمك كرجل يساوي الشيء اللي انت تخليه يعصبك ولا ينرفزك، هذا حجمك. فانت تقول والله البيتزا ديليفري تاخر عليه 5 دقائق وانا عصبته انت حجمك بيتزا ديليفري، انتهى حجمك كرجل. فصح كلامك، مش كل شيء المفروض يخليك تعصب. لا تكون انسان تافه وسخيف، الشيء يستاهل اوكي، بس مش كل شيء يخليك، كل şi يلعب في مشاعرك معناته انت ضعيف، ما عندك كنترول. Kesinlikle katılıyorum. Aslında şuna da bağlayabilirim. Başta konuştuk ya, üzüntü, mutluluk. İşine geldiği zaman, fayda sağlayacağın zaman kullanman lazım diye. Eğer sinirin senin hayatına bir katkısı varsa kullanabilirsin ama başkalarını kırmadan, dökmeden. Bence çok önemli duygulardan biri kızgınlık. Lazım olduğunda kullanmak lazım, fakat sinirin seni yönetmesine izin vermemek lazım. Senin sinirini yönetiyor olman lazım. صح. Çünkü bazen o sinir seni motive de eder. O kızgınlık seni hayatta tutar. Hatta bazen bence büyük hastalıkların bile üstesinden gelebilirsin sinirin sayesinde. Benim tanıdığım bir arkadaşım var. Sinirli biri olduğu için 4 defa ölüm tehlikesi atlattı. Ve duruma kızdığı için hayatta kaldı. O sinirin bence insanı hayatta tutan bir tarafı da var. واو. Evet. عطني قصة. Yani şeyde kanser atlattı. Enteresan bir meslek yapıyordu. Hep dağlarda askerlik falan yapıyordu. Sonra bu art damarı diye bir şey vardır. Orada işte akciğerinle alakalı bir yerde. Çok ölümcül bir şey. O çatladığı, patladığı zaman seni öldürebilecek, dakikalar içerisinde öldürebilecek hale getirebilir. Bu benim başıma niye geliyor diye o kadar sinirlenen bir insan ki bence o sinir onu hayatta tutuyordu. Dolayısıyla sinirin doğru kullanıldığında bence insan hayatına katkıları var. Yönetiyor olmak lazım. Duygularımızı yönettiğimiz takdirde her duygunun bize müthiş katkıları var. Hiçbir duygu kötü değil bence. مم. 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 شو تسوي انت يوم تكون متضايق؟ Bilmiyorum ki. Yani شو canımın neyi sıktığına bağlı. Yani مم. işimle alakalıysa eve koşmak isterim. Evimle alakalıysa arkadaşlarıma gitmek isteyebilirim. Arkadaşlarımla alakalıysa yine evime gitmek isterim. Değişebilir. Günün sonunda sadece tek yapmak istediğim şey şu oluyor canım sıkıldığında. Kendimle baş başa kalabileceğim birkaç dakika geçirmek. Yakın arkadaşlarım da ailem de çok iyi bilir. Canım gerçekten sıkkınsa, bir şeye gerçekten sinirlendiysem kolay kolay yanıma kimse yaklaşmasın. Çünkü benim sinirim uzun sürmez. Ama o 1 dakika 2 dakikayı kendime vermem lazım. Kendimle baş başa kaldığım zaman duygularımı daha kolay kontrol edebiliyorum. Yani etrafımda sadece bir omuza ihtiyaç duymuyorum o zaman. Beni kendi kendime bırakın. Kendim bir sindireyim. Ne yapmam gerektiğinin planını yapayım. Bir derin nefes alayım. Bir çözümlemesini yapayım meselenin, konunun. Sonra devam edeyim. Galiba ilk yaptığım şey kendimle baş başa en azından 1-2 dakika kalabilmek. هل تحب مظهرك الخارجي؟ Beğeniyorum. Yani işime de fayda sağlıyor. صح. Evet, beğeniyorum. متى هل انت كنت دائما وسيم ولا يعني كبرت واستويت وسيم؟ تعرف شو قصدي؟ في ناس من صغرهم حلوين، في ناس يكبرون يستوون احلى. Bence şöyle, yani tabii ki hepimizin ergenlik çağı diye bir şey var. O ergenlik çağında kendi jenerasyonumuz, arkadaşlarımızın arasında yakışıklı oluyoruz. Çünkü hepimiz çirkiniz. Ergenlikte güzel olmak çok zor. Ama işte o standartta yine fena sayılmayabilirsin. Ama bu şimdi artık bence o kadar güzel bir seviyeye geldi ki güzellik, yakışıklık algısı değişti. Ve insanlar bence eskisi kadar yüzeysel bir şeye bakmıyor. Yani kendi donanımına bakıyor, kendi kabiliyetine bakıyor, vizyonuna, gustona, her şeye bakıyor. Dolayısıyla o algının buraya geliyor olması bence güzel. Yoksa yakışıklı ya da güzel insanları da bir aptallığa sevk edebilirdi yeterli hissedeceği için. Bu hiçbir zaman yeterli olmamalı ve artık hiç yeterli olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Sadece güzelliğin, yakışıklılığın seni bir yere kadar taşıyabilir. Evet, çok büyük avantajları var ama kendini geliştirmediğin takdirde bu bela olmaktan öte bir yere gidemez. 100%.
أنا تعرف من أفضل الكلمات اللي دائما أقولها في المقابلات، من أحلى الأقوال كان لسوكراتيس، قال تكلم حتى أراك. Speak so I can see you. هذا جميل عشان الشكل يروح، الوسامة تروح بالعمر. يعني يمكن 10 سنين 15 سنة 20 سنة نحن حلوين واو وكل شيء حلو، بس تكلم. نفس الشيء البنت الجميلة من بعيد تقول واو جميلة، بس خل تتكلم. لو كانت تسب وكلامها مش حلو وهبلة، تقول شو وين أودي هالجمال؟ بس لو كانت حبوبة وتضحك وسوالفها حلوة تقول أوكي مش بس جميلة، توب 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 توب. تعرف؟ فوايد مهم. Kesinlikle katılıyorum. Bence varoluşumuzu açıklayan en güzel şey esasında kendi iç dünyamızı yansıttığımızda, yani konuştuğumuzda ortaya çıkan şey. Kimim? Ee, Ve bu hayattaki misyonum ne? Hangi perspektifle dünyaya bakıyorum? Nasıl bir vizyonum var? Her şeyi sizin ağzınızdan çıkan kelimelerle ortaya çıkıyor. O yüzden hani vitrini gördükten sonra mağazaya girdiğinizde anlıyorsunuz zaten içeride ne olup olmadığını. Vitrinin, etiketin çok bir önemi yok. Dolayısıyla içinizdeki, zihninizdeki maharet ve sizi ortaya çıkaran şey tabii ki konuştuğunuz ortaya çıkıyor. Yani bütün kabiliyetiniz, bütün yetiniz, bütün algınız. Bence bir insanı etkileyen önemli şey de o. Arkadaş olmak, partner olmak, beraber vakit geçirmek. Bunun en belirleyici şeyi kendi perspektifini anlatabilmen ya da iyi bir perspektife sahip oluyor olabilmen. Seni özel kılan da bu. Yani 10 insanın bir konu hakkında yorumun dışında bir yorum yapabiliyorsan, genelin dışında kendi kişisel görüşünü dahil edebilecek kadar kafanı çalıştırabiliyorsan ve duyduğun cümlelerin dışında bir cümle duyabiliyorsan birinden, bu zaten seni etkilememesi imkanı yok. Etkilenirsin ya. Bizi var eden şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi her şey geçer, bu geçmez, bu kalır. Bu seninle ölene kadar gelir. تعرف من أحلى العبارات اللي تعلمتها السنة، ما أعرف لو بتترجم حلو بالتركي، بس العبارة فستق فاضي. Ne? Boş fıstık. Evet, çok doğru. تعرف تحصل Çok فيها doğru. تفتح ما في شيء. Hayal kırıklığı. Evet. أحب الكلمتين هذا فستق فاضي. Çok doğru. هل أنت انطوائي أو اجتماعي؟ Moduma bağlı ama genellikle sosyal olduğumu söyleyemem. Çok sosyal biri değilim. شو هي عادة تتمنى تغيرها في نفسك؟ Değiştirmek istediğim bir şey yok kendimde. Yani neye sahipsem beni var ettiği için hepsine ayrı ayrı şükran doluyorum. İyisiyle kötüsüyle. Anxiety. Onunla baş etmeyi öğrenmek istiyorum. Değiştirmek ya da yok etmek değil. صح صح. أوكي. هل تؤمن في الحب من أول نظرة؟ İnanırım. أوكي. شو تشجع أكثر، الزواج المبكر أو المتأخر؟ İnandığında evlenmelisin. Erken ya da geç. شو أكثر كلام جارح حد قال لك إياه وما نسيته؟ Düşünüyorum. Evet. Aklıma gelmediği için şanslıyım galiba. Öyle bir cümle yok herhalde. good. شو أفضل نصيحة ولا من أفضل النصايح اللي حد قال لك إياها؟ Bir şey söylenmişti. Kimin söylediğini bile unuttum ama o cümleyi unutmuyorum mesela. Hırs çok güzel bir şeydir ama hiçbir zaman aklının önüne geçmesine müsaade etme demişti. Onu hep cebimde tutarım. لو عندي رسالة فيها تاريخ وفاتك وأعطيتك رسالة، تفتحها ولا ما تفتحها؟ Açarım. ليش؟ Ben bilmem. Yani hayatı o kadar
çok sevmeme rağmen çok da böyle aman Allah'ım ölüm orada var. Orada bir yerde duruyor. Hepimiz umuyoruz ki doğru zamanda gelsin ve geç gelsin. Gözümüz arkada kalmasın. Bu dünyada yaşayabileceğimiz her şeyi yaşayalım. Bu bir dua da olsun. Umarım hepimizin hayatı da böyle olur. Tabii ki bunu istiyoruz ama ölümün bir yerlerde var olduğunun gerçekliğini değiştirmiyor. Eğer gerçekten bir zarfta geliyorsa tabii ki bakarım. Ha. Çünkü ne zaman olacağını bileyim ki yapmam gereken bir şeyler varsa bir an evvel harekete geçeyim, onu isterim ya. مم. لو بريش تقدر تدرس كل طفل في العالم درس واحد شو بتعلمهم؟ Aa, bilmiyorum, o kadar çok şey var ki tek bir ders öğretsem. Mütevazilik olurdu galiba. Mütevazi olmak. مم. Humble. اوكي بنلعب بس بناخذ كرت واحد من هذا وبعدين بعطيك عشان تلعب مع جوبسي ميكس ميكس ات فور مي بعلمك كيف Hı hı. اوكي اوكي عطني يلا اختار واحد وعطني لا هذا لازم مع الناس هذا من بين الأشخاص الموجودين في هذه الغرفة من تريد مبادلة حياتك هذا لم تسويه مع أصدقائك هذا خلاص next one ماشي اوكي الحين بسألك السؤال وقبل ما تجاوب ارمي هذا اوكي إذا كانت لديك الفرصة لتغيير العائلة التي ولدت فيها فهل ستغيرها ولماذا؟ ارمي throw it in one word في كلمة Hayır. Değiştirmezdim. اوكي ليش في كلمة Em, ولا مش لازم في كلمة عادي يقول tamam, şöyle daha da anlatabilirim. Ee, Öyle bir aileye, şu an sahip olduğum aileye sahip olduğum için bence şu an var olduğunuz halinizden memnun musunuz, değil misiniz? Bununla çok alakalı. Şu an var olduğum halimden çok mutlu bir insanım ben. Dolayısıyla ailemin çocuğu olduğum için bu hale gelebildim. O yaşadığım iyi, kötü, her ne varsa onların katkısı çok fazla var. Dolayısıyla değiştirmezdim. Şu anki halimden çok mutluyum. Sahip olduğum her şey için çok şükran doluyum. O yüzden böyle bir aileye sahip olduğum için de kendime kavuşabildim. Şu anki kariyerim, her şeyime. Ve iyi ya da kötü bütün anılarıyla beraber. اوكي تخاف من شو Korkum ne? Çocuğumla beraber korkum arttı demiştim ya, esasında o. Yani çocuğumun başına bir şey gelmesi. Galiba o. Bütün endişem o. Başka bir halledemeyeceğim hiçbir korkum yok. Allah kızımı korusun ya. امين Bütün çocukları korusun. امين شو أصعب مرحلة مريت فيها في حياتك Aa, yani işte o sohbetin başında söylediğim ailemle ayrı kaldığım zaman olabilir. Ve büyük bir deprem yaşamıştık 99 senesinde. O sene olabilir. Bir sürü an sayabilirim ama bu zorluklar hayatın içinde olduğu için hiçbir zaman kenara not aldığım anlar olmuyor bunlar. Sadece hayatıma ne kattığıyla ilgileniyorum ve yoluma devam ediyorum. وشو أصعب قرار خدته في حياتك En zor karar. Yani böyle düşününce, ilk defa düşünüyorum bu arada bunları. Böyle düşününce hiç zor bir karar aldığımı düşünmüyorum. Alabildiysem kolaydır.
عادي. مم. انزين، إذا إن شاء الله نموت بالدور، كلنا نكبر ونشوف أولادنا يتزوجون ويفرحون، فخلينا نقول بعد 40 سنة 50 سنة أنا وبريش خلاص ما في، وجان تعرف إن بابا عنده مقابلة على اليوتيوب موجودة، فكل مرة الحياة تكون صعبة عليها، سواء في الشغل سواء في علاقة سواء في أي شيء، بس تعرف إن فيها الفيديو بيني أنا وأنت، وكل مرة تزعل تعرف إن تقدر تسوي سكيب لين هالفقرة. شو تحس لازم بنتك يوم تكبر وتتعب في الحياة طبيعي، شو تحتاج تسمع من أبوها في هالمواقف؟ Bu enteresan bir an oldu. Kızıma resmen not bırakıyorum gelecekle alakalı. Güzel, hoşuma gitti. Hemen bu videoyu izlemeyi bırak ve neyle ilgileniyorsan en iyisini yapmaya çalış. Hayatta seni mutlu edecek insanlarla bir arada ol. Mutlu olmadan hiçbir anın, hiçbir insanın yanında durma. Seni çok seviyorum. Umarım bunu erken izlemek zorunda kalmaz. Umarım beraber çok uzun yıllarımız olur. آمين. يا رب الله يعطيك طولة عمر. إذا افتراضيا مت البارحة last night or yesterday، شو تحس بيكون أكثر شيء بتكون ندمان عليه؟ Pişmanlık duymazdım. Sadece üzüntüm şu olurdu. Yani ailemle, kızımla yaşayacağım çok daha uzun, paylaşacağım çok daha güzel anlar vardı. Kaçırdık olurdum. Yani ona canım sıkılabilirdim. Yoksa kendimle alakalı tabii ki yaşama dair hevesim her zaman var. Bu tutku giderse zaten insan mutsuz bir varlığa dönüşür. Ama yani neredeyse 40 yaşına geldim. Hayatın bana sunduklarından, iyi kötü her şeyinden çok razıyım ve çok mutluyum. Evet. Bundan sonra dediğim gibi kızımla beraber yaşayacağım günleri daha çok hevesle ve iple çekiyorum. O günler aklımda kalır ve ona canım sıkılırdı. O yüzden çok daha tadına yeni vardığım bir ilişki olduğu için babalık ilişkisi daha 3 yaşında. Onun tam tadını çıkaramadan bittiği için canım sıkılabilirdi. Hani yalvarırım bir kez daha gönderin şu ilişkiyi tamamlayayım diyebilirdim yani. Öbür türlü yaptığım bir şeyden pişmanlığım da hiçbir zaman yok. Ya da kendi hayatımda keşke olsaydı diyeceğim bir şey de yok çok şükür. Evet. Evet. الناس اللي تحبهم العزيزين على قلبك اللي كيف تتمنى يتذكرون بريش؟ Ya ben genelde öyle bir mizacım var çocukluğumdan beri. Yanımda öğrendeki bütün arkadaşlarımı, akrabalarımı, insanları elimden geldiğince kollamayı, korumayı, e, bir elimin omuzlarında, sırtında olmasını seven bir insanım. Bundan beslenen bir insanım. Hoşuma gidiyor. O yüzden de hep derdim yani Allah'ım bana o gücü her zaman versin ben de hep etrafıma o gücü verebileyim diye. E, Döndüğümde benim iyi bir insan olduğum ve ya benim yanımda kendilerini her zaman güvende hissettiklerini duymak mesela kendi eşimden, çocuğumdan, akrabalarımdan, kardeşlerimden duyduğumda en hoşuma giden cümle oluyor. Yani barış halleder, barış varsa güvendeyiz durumu hem senin cesaretini onur etmeye başlıyor hem senin gözü karalığını altını çiziyor. Belki beni kandırıyorlar bilmiyorum ama bunu duymak her zaman bana iyi gelmiştir. O yüzden arkamdan böyle bahsedilmesi, yanımda insanların güvende hissediyor olabilmesi galiba duymak isteyeceğim en önemli cümle olabilir. أمك وأبوك فخورين فيك؟ Bence duymalılar, duyuyorlardır. Bunu pek defada söylediler bana. Tabii ki duyuyorlardır. وقبسة شو تعني لك بعد كل هالسنين مع بعض؟ Gerçek bir hayat arkadaşı benim için karım. Yani hayatıma çok büyük katkılar olduğunu biliyorum. Olacağını da biliyorum ilerleyen zamanlarda. Biz birbirini çok iyi motive eden çiftiz. Birbirimizin hatalarını
filtresiz bir şekilde en erken söyleyen biziz. Neyi iyi yaptığımızı, neyi iyi yapmadığımızı hem mesleki hem hayata dair ne eksiğimiz olduğunu ya da olmadığını birbirine çok açık söyleyen iki insanız. Bence her insanın böyle birine ihtiyacı var hayatında. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum böyle bir eşe sahip olduğum için. Umarım yıllar boyu bu duyguyla ilişkimiz devam eder ve birbirimize bu denli sahip oluruz. Ee, Benim en büyük şansım diyebilirim. Çünkü şu an gözümü ayıramadığım, bütün hayalimi üzerine kurduğum kızımın bile olma nedeni karım. O yüzden e, hayatta kendimi en borçlu hissettiğim insan karım. Bence onun da öyledir. Ona da sormak lazım. صح صح. I believe a good marriage, you have to both be fans of each other. Fans, like you're the number one fan of her, she's the number one fan of you. Kesinlikle. آخر سؤال. بريش في كلمة. Karışık bir soru. Nasıl yani? معقدة. تحسه بسيط بس مش بسيط. يعني لو أخذ هالإنسان هذا وكله مع بعض وأقول أبغى في كلمة، شو منو هذا؟ منو هالإنسان هذا؟ في كلمة. اوصف لي إياه في كلمة. Ne olurdu? Bunu düşünmem lazım cevap vermem için. Çünkü bu çok derin bir soru. Hı? Tek kelimeyle de özetlemek için barış nedir? Barış kimdir? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey bu. Yalandan bir şey söylemek istemedim. Sırf söylemek için söylemek istemedim. O yüzden bilemedim. إذا أنا بساعدك، أنا بساعدك. لو أنا وأنت نمشي برا في الشارع وشفنا بريش، زين، وقلت لك أنت تعرفه زين، أنت هو يعني، أقول لك هالشخص اللي يمشي منو هو في كلمة، شو بتقول؟ Güzel. Kendime iyi bir adamdır demek istemediğim için doğru cümleyi, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. عادي تقدر تقول. Dürüst. إذا هذا هو الحقيقة تقول طيب. Dürüst biridir diye. صادق. هالإنسان صادق. Evet. Ya bunu esasında bunun için yaşıyoruz ya çoğumuz. Bu böyle olabilmek için. Dolayısıyla öyle derdim herhalde kendime. Güvenilir. حلو. هي أحب موثوق. على الكلام والقصة اللي سمعتها هي أحس موثوق. يعتمد عليك تعرفين؟ Olabilir. شكرا. Evet. Thank you. Thank you. Beraber. We'll see you there.